Arkadaşlar herkese merhaba. Bu akşamki videoda özellikle Türkiye İş Bankası'nın banka ekstresini Excel olarak aldıktan sonra açıklama sütunundan buradaki ben mesela şimdi bazı verileri kısalttım arkadaşlar. Burada normalde isim soyisim işte blok daire yanında gelir kategorisi demirbaş aidat falan gibi şeyler var ama bunun sadece daire kodu kısmını ayıklamam istendi. Dolayısıyla arkadaşlar ben şimdi burada bu C4 blok D-5 şeklinde yazan kısmı işte daire kodu olarak C4D5 şeklinde, B2 blok D-9 yazıyorsa işte B2 D9 şeklinde bu verileri ayıklamayı göstereceğim. Bunun için arkadaşlar özellikle benim de yeni öğrenmekte olduğum bir kodu sizlerle paylaşacağım ama ilk önce benim burada Türkiye İş Bankası logosuna o makroyu atadım arkadaşlar. Şuradan geliyorum. Hesap özeti XLS dosyasını İş Bankası'ndan almıştık. Bunu açıyorum arkadaşlar. Bakın kodum çalıştı. Burada bütün şeyler yazılmış oldu arkadaşlar. İşte ben mesela buradan aşağı kadar ineyim. En altta 154 satır burada veri var arkadaşlar. Benim bu verileri işte bu şekilde ayıklamış olmam gerekiyordu. Kodum zaten bunu ayıkladı arkadaşlar. Bakın işte daire kodlarının hepsini bu şekilde ayıklamış olduk. Şimdi burada daire kodunu bulamadı. Burada daire kodunu bulamadı. İşte mesela burada notere ödenen bir ücret varmış. Çünkü bu karşı tarafa yatırılan para. Burası mesela Şubat ayı aidatıymış. Burada sadece IBAN tarafından işte buraya transfer olmuş. Yani burada normalde şeyler yazmıyor. Bakın Şubat ayı aidatı yazıyor ama daire ve blok yazmadığı için arkadaşlar Ocak-Şubat ayı aidatı şeklinde burada bir yazı var. Dolayısıyla bu mesela havuzda kalacak. Burada tahsil edilen aidatlar ve çeşitli açıklamaların içerisinde daire numaraları olmayanlar bunlar arkadaşlar. Geri kalan bütün verileri ayıklamış oldu. Bakın ben şimdi size buradan göstereyim. 127 tane veri ayıklanmış burada arkadaşlar. Burada da işte 28 tane, 27-28 daha 155 yapıyor. Şuradaki şunlar da sayıldığı için bunları da çıktığınız zaman 153 tane veri var aslında bankanın ekstresinde. Toplamda 153 tane veri ayıklanmış oldu arkadaşlar ve her birinin daire kodunu bu şekilde almayı başarmış olduk. Şimdi ben buradan koduna geçeceğim. Buraya geliyorum. İşte normalde bir tane breakpoint koyaraktan kodumu açıklamaya başlayayım arkadaşlar. Benim burada iki tane prosedürüm var ama asıl size anlatmak istediğim kısım burası arkadaşlar. Burada ne olduğunu bir beraberce adımlayaraktan görmüş olalım. Ben şimdi bunu böyle olduğu gibi silerekten yeniden sıfırdan başlayalım arkadaşlar. Çalıştırdım kodumu. Şunu kenara aldım. Bakın buradaki yazım şekilleri ne olursa olsun doğru bir şekilde bunu ayıklamaya göstermeye çalışıyorum. Şimdi burada tanımlamalarımız var. Dim dosya yolu, VB kaynak, VS kaynak, işte VS hedef. Mesela bu hedef şurası arkadaşlar, bu sayfa. Son satır kaynaktaki okuduğumuz verilerin kaç satır okunacağı. İşte son satır burada hedefte nereden itibaren yazılacağı. Ve burada da metin dediğimiz arkadaşlar string, kod da string. Yani bizim şimdi kod dediğimiz buraya yazılacak olan, metin dediğimizde ayıklanacak olan kısım arkadaşlar. Bu tanımlamaları yaptıktan sonra kullanıcıdan dosyayı seçtirmemiz gerekiyor. Şimdi kullanıcı dosyayı nasıl seçecek? Şimdi şuraya kadar gelelim. Bakın bir tane dosya yolu diye oluşturmuş olduğumuz değişkeni işte ne yapıyoruz? Application get open file name ile işte Excel dosyaları burada XLSX ve XLS dosyalarını normalde filtreleyip buradaki dosyaların oraya filtreli şekilde gelmesini sağlamış oluyoruz arkadaşlar. İşte benim klasörleri geçtikten sonra sadece şurada Excel olan dosyalarımız filtrelenmiş oluyor. İşte Excel filtrelerimiz de burası arkadaşlar. Şimdi benim hesap özeti dosyası bu İş Bankası'nın orijinal dosyası arkadaşlar. Şimdi bakın ben dosya yolunu burada almış oldum. Eğer dosya yolu ben orada herhangi bir şey yapmadan kapatmış olsaydım burada exit sub diyecek. Yani kodun geri kalanı hata vermesin diye çalışmayacaktı arkadaşlar. Dolayısıyla şimdi kaynak dediğimiz işte bizim biraz önce açıp seçmiş olduğumuz dosyamızdı. Workbook.open dosya yolu read only true, yani sadece okunacak şekilde açtırıyoruz arkadaşlar dosyamızı. Burada kaynak olarak açmış olduğumuz dosyanın birinci sayfası, yani şuradaki birinci sayfası arkadaşlar, indeks olaraktan bunu yazdım ben. Birinci sayfasını açacak. Zaten birinci sayfada verilerimiz olacak arkadaşlar bankadan aldığımız zaman. Şimdi burada da hedef dediğimiz işte bu defa this workbook, yani bu çalışma kitabının işte sayfa 1 olan kısmı. Hatta biz buraya işte sayfa 1 nokta name de diyebiliriz arkadaşlar. Kullanıcı eğer isterse
şuradaki sayfa 1 ismini değiştirse bile normalde bu sayfa 1 olaraktan kalacaktır. Şimdi kaynak dosya açıldı. Zaten isimler görünmediği için arkadaşlar bunu bu şekilde göstermiş oluyorum. Kaynak dosya açıldı. Dolayısıyla bunun birinci sayfası. Şimdi bunu set etmiş olduk ve vs hedef diz workbook, işte bu çalışma kitabının, şimdi sayfa 1 nokta name diye yazmıştım. Bakın sayfa 1 olaraktan önüme geliyor zaten. Ben şunu şimdi alt tarafa almış olayım arkadaşlar. Şimdi burada hedefin son satırı, yani burasının son satırını bulacağız. vs hedef nokta cells, yani buradaki hücrelerin özellikle A sütununa göre, hani kullanılmış olan hücre varsa A sütununa göre işte and excelab nokta row artı 1 ile, şimdi row dediğimiz zaman burayı gösterecek, artı 1 dediğimiz zaman bir altına yazmış olacağız arkadaşlar verileri. Bu son satır hedef dosyasınınkini bulduktan sonra şimdi kaynak dosyasının biz son satırını da, oradaki verilerimiz I sütununda arkadaşlar. Yani şu açıklamanın bulunduğu yer I sütununda olduğu için ben I'yi aldım. Dolayısıyla bunu da kaynak olaraktan 169 satır burada veri görünüyor. Şimdi burada 16 satırımız boş. 16. satırda, yani daha doğrusu boş değil, hani diğer bilgiler var. 16. satırda başlıklar var. 17. satırdan itibaren verilerimiz olduğu için ben i'yi 17'den itibaren göstermeye başladım arkadaşlar. Şimdi şöyle göstermiş olayım arkadaşlar. Burayı blurlayacağım zaten. Şimdi şurada benim 16. satırda başlıklarım var arkadaşlar. Şu sütunlar zaten boş. Şöyle filtrelerinde boş olanları da görmüş olun. Bunlar boş sütunlar. Ama arkadaşlar I sütununda benim verilerim var. Burada I sütununda veriler var. Bunlar da boştu. Şimdi arkadaşlar ben I sütununa göre son dolu satırı bulurken işte kontrolla aşağı oka beraber bastığımda 169'u burada zaten görmüş oluyorsunuz. Dolayısıyla 169. satır ve benim verilerimin başladığı yerde arkadaşlar 16. satırda başlıklarım var. 17. satırdan itibaren verilerim geliyor. Şimdi ben bunları yavaş yavaş buraya almaya başlayacağım. Dolayısıyla şöyle şuraya kadar bu kod çalışsın. Şimdi arkadaşlar bakın 17'den son satır 169'a kadar olan kısmı döngüyle döneceğiz. İçindeki şu bilgileri almış olacağız. Şimdi bakın metin dediğim neymiş benim? Kaynak olan çalışma kitabındaki çalışma sayfasında, yani vs kaynak dediğimiz nokta cells i'ninci satır i'ninci sütundaki değeri alıyorum arkadaşlar. İşte ben metini şimdi buraya almış oldum. Bakın burada şimdi metin bu arkadaşlar. Bunu aldıktan sonra şimdi ben metini buraya aldım arkadaşlar. Bu kod dediğim işini bulmak için de blok daire fonksiyonumuza gideceğiz. İşte bizim metinimizi bunun içine verdik. Dolayısıyla buradan blok daire fonksiyonuna gidiyoruz. İşte benim blok daire fonksiyonum. Metin buraya gönderilmiş oldu parametreyle. Şimdi dim re as object. Şimdi burada arkadaşlar işte asıl size açıklamak istediğim kısma gelmiş olduk. Şimdi buradaki re eşittir create object vbscript nokta regular expression. Şimdi bu regular expression arkadaşlar normalde bu bir script arkadaşlar. Yani Windows'un kendi objesi. Şimdi dolayısıyla biz bunu kullanaraktan bu şekilde bir örüntü, yani bu bir örüntü arkadaşlar. Şimdi biz bunu kullanaraktan o metnin içerisinde, şimdi buraya vermiş olduğumuz örüntü içerisindeki kurallara göre arama yapacağız. Dolayısıyla eğer bunlar geçiyorsa işte gel bunları al şeklinde bir şeyimiz olacak. Şimdi onlara bakalım arkadaşlar ne yaptığımıza. Normalde fonksiyonun amacını ilk önce söyleyeyim. Benim oraya göndermiş olduğum metinin içinden blok ve daire bilgisini bulup standart bir kod üreteceğiz. Yani standart kod dediğimde işte buraya alacağımız C4, D5 olacak. Yani şuradaki tireyi kaldıracağım. Buradaki blok yazısını boşluklarıyla beraber kaldıracağım. Dolayısıyla bunu birleştirdiğimde C4, D5 olacak. Burada yine aynı şekilde B2, D9 olacak. İşte C1, bakın burada blok ve daire 2 nokta üst üste, bunları ve boşluklarını kaldıracağım. 12 olacak arkadaşlar. Dolayısıyla benim buraya hani o standart yazanların dışında bir de vermem gereken bir örüntüm vardı. Şimdi bu re nokta, ilk önce şunu bir oluşturmuş olalım, set etmiş olalım. Şimdi burada re nokta
işte pattern dediğimiz bir örüntü anlamına geliyor arkadaşlar. Bunun içerisinde yazmış olduğumuz kurallara göre arama yapacak. Şimdi ben bunu şuradan size açıklamaya devam edeyim. Bunu burada parçalayacağım çünkü. Şu şekilde parçaladım. Parçaladıktan sonra o kodun nasıl çalıştığını da anlamış olalım beraber. Şimdi re nokta işte pattern eşittir çift tırnak arasına buraya kurallarımızı yazıyoruz. Şimdi arkadaşlar şu parantez ve köşeli parantezle başlayan kısım bizim grup sıfırımız. Şu parantezin ve köşeli parantezin kapandığı yere kadar. Burası bizim grup sıfırımız. Burası ne anlama geliyor? Burada blok harfimiz işte A ile H arasıymış. Yani eğer ben bunu istersem Z de yapabilirim arkadaşlar. Ve bu bizim birinci grubumuz. Şimdi buna mesela işte A ile H arasında işte buna S demiş oldu. Yıldız, bu yıldızdan sonra hem tire hem nokta hem slash işareti olabilirmiş bu blok ile daire numarasının arasında. Ve burada arkadaşlar bu kurallarımızı şimdi şöyle tek tek geleceğiz. Bakın burası bizim birinci grubumuz. Ben birinci grup için kurallarını buraya yazıyoruz. Buradaki kurallar işte mesela şu boşluk, artı, eksi, virgül, nokta gibi ve slash gibi ayırıcı olabilir demekmiş arkadaşlar. Şimdi şurada bakın parantez ve köşeli parantezle 1-5 köşeli parantez tekrardan şu şey var. Parantez kapatma var. Ve burada da bir tane soru işareti var arkadaşlar. Şimdi o da burası. Şimdi 1 ile 5 arasında mesela A1, A2, A3, A5'e kadar olabilir. Buraya 9 da verebilirsiniz isterseniz. İşte burada 1 ile 5 arasında blok numarası olabilir demişiz. Bu da grup 1. Şimdi şuradan tekrardan kodumuzu gözden geçirmeye devam ediyorum. Bakın buradakiler artık grup için olan kurallar arkadaşlar. Şimdi buradaki kuralın diğeri şu soru işareti 2 nokta üst üste blok. Soru işareti tekrar S yıldız. İşte soru işareti 2 nokta üst üste kat. İşte ve burada da daire sayısı burası rakam içerdiğini gösteriyor işte D artı kısmı arkadaşlar. Şimdi bunu da şöyle görelim ne olduğunu. Burada diyor ki blok kelimesi varsa görmeyecek. Yani eğer burada blok kelimesi geçiyorsa şu bunu görmeyecek. Ondan sonra eğer kat kelimesi geçiyorsa işte burada da o var arkadaşlar. Bu kat kelimesini de görmezden gel, atla. Ama daha sonra da bunun içinde yine boşluk gibi ifadesi olabiliyor. Mesela ayırıcı karakterler olabiliyor. Slash olur, tire olur, nokta olur. Artık her neyse bunları da buraya ayırıcı karakterleri yazmış oldu. Dolayısıyla bunları da oradan silecek arkadaşlar. Yani bunların silinmesi gerekiyor. Şimdi şurada soru işareti, buraya gelelim. Şunu da büyütelim şimdi. Şimdi burada soru işareti D. Bakın 2 nokta üstü D. Şimdi bu daireyi atlatacağız ya. Şimdi burada D ile başlayacak. Bu DA hani dairenin yazılım şekli. Ama İ ile de yazabilirsiniz bunu. I ile de yazabilirsiniz. Hani İngilizce ve Türkçe karakter olaraktan bunu köşeli parantez içinde belirtmiş oldu. Dolayısıyla daire. Bakın burada aslında daire yazıyor. Ama burada da İngilizce şeklinde bir daire yazıyor. Şimdi bu daire ve şu no kelimesi. Şuradaki no. Şimdi eğer burada daire ve daire no şeklinde geçiyorsa daire, daire bu da no gibi ibareler varsa buranın içerisinde işte bakın daire, no, ondan sonra şurada daire, işte bakın mesela geçiyorsa bu ifadeleri de atlayacak, silecek daha doğrusu. Atlamayacak, silecek. Ondan sonra bu boşluk ayrıcı. Yani şuradan sonra 2 nokta üst üste olabilir, boşluk ayırıcı olabilir, slash olabilir artık her neyse. Bu boşluk ayırıcıyı da silmiş olacak. Şimdi en son şurada bakın tekrar parantez, köşeli parantez 1 ile 9. Şimdi bu köşeli parantezin içerisinde 1'den 9'a kadar diye görünüyor ama bakın burası 0 ve 1 yani dolayısıyla burası 99'a kadar 2 basamaklı 1 ile 99 arası. Şimdi burası da ikinci grubumuzu oluşturmuş oldu. Şimdi aslında bu grup dediklerimiz nasıl bir şey? Bunun içerisinde bunu indekslediğin zaman arkadaşlar mesela sırası işte 0, 1 ve 2 şeklinde 3 tane bizim oluşturmuş olduğumuz bir şey olmuş olacak. Diyelim ki 0, 1 ve 2 şeklinde 3 kelimeden oluşuyor. 3 harften oluşuyor. 3 şeyden oluşuyor. Şimdi bunu şuradan göreceğiz. Şimdi burada arkadaşlar bakın. Ben bunu çalıştırdığımda artık şunu almış oldum. Yani şu benim kurallarıma göre burada açıklamış olduğum gibi. Mesela işte
A ile H arasında olacak grup 0. Burada boşluk olabilirmiş. Burada grup 1 için blok numarası şunun yanında işte 1 ile 5 arasında olabilirmiş. Burada blok kelimesi varsa görmeyecek. Kat 1 gibi ifade varsa burada kat kelimesini atlamış olacak. Burada boşluk ve ayırıcı kelimeleri atlamış olacak veya silmiş olacak. Öyle düşünün arkadaşlar. Şimdi burada da ne diyoruz? Bunun küçük veya büyük harf duyarlı olmasına göre, yani hem küçük veya büyük harf duyarlı mı değil mi? Bunu burada belirtiyoruz. Burada küçük harf büyük harf duyarlı demişiz arkadaşlar. Şimdi bunu bu şekilde parçaladıktan sonra bu RE global eşittir false diyerekten ilk eşleşmeyi istiyoruz aslında. Burada true dersek işte hepsini almış olacak ama ben false dediğimiz için ilk eşleşeni alacak. Şimdi buraya geldik arkadaşlar. Bakın artık şu RE nokta test metin. Şimdi burası metin içerisinde eşleşme var mı onu kontrol edecek. Yani benim metinim şu. Normalde şurada yazdığım kurallara göre bir eşleşme var mı yok mu onu burada aramasını istedik arkadaşlar. Bunu burada kontrol ediyoruz. Şimdi burada da set m. Buradaki m ise execute metin 0. Bakın bu 0 dediğim şuradaki işte blok harfi var mı yok mu? Bakalım şimdi. Eğer varsa bunu atamış olacak. Bakın ne oldu şimdi burada? C2 blok daire 18 şeklinde bunu almış olduğu. Peki bu şunun komplesiydi. Şimdi burada sonucum ne olacak? Bakın bu benim sadece blok. Şunları size şuradan göstereyim. Kopyaladım. Immediate'a geldim. Soru işareti ve bunu yapıştırdım. Enter'a bastığımda bakın C'yi burada almış oldu arkadaşlar. Şimdi şu ise kopyaladım. Şimdi burada neyi alacak? 1 ile 5 arasında blok numarasını alacak. Şunu şöyle silmiş olalım. Tekrar yapıştırıp Enter'a bastım. Bakın ne oldu? C2 oldu. Şimdi şu da normalde standart olaraktan veriyoruz artık. Çünkü orada daire numarasını tekrardan ayırmanın bir anlamı yok. Kopyaladım. Aslında kopyalamayalım. Şuna 2 diyelim direktmen. Bakın burası da 18. Yani benim şu metnin içerisinde şunu buraya aldığımda ne geçiyordu? C2 blok daire 18. Ne olarak çıkacak şimdi benim sonucum? C2 D18. Şimdi bunu blok daire olaraktan verdim. Yukarıya geldi. Şimdi benim kodum ne oldu arkadaşlar? Buradaki C2 18 bakın buradaki koda eşitlendi. Eğer kodum boşluktan farklıysa hedef hücrede işte son satır hedef A'ya göre almıştım. Şimdi burası 2 zaten. 2'nin ikinci satırın A sütunu arkadaşlar. Buna isterseniz 1 de diyebilirsiniz. Fark etmiyor. Eşittir kod. Bunu buraya bastı. Şimdi son satırı artırıyorum artık burada. Dolayısıyla ikincisi için tekrardan dönüyor. Bakın benim metinim burada. Ondan sonra buraya geliyor. Üstünden aldı, okudu. Kodu bulacak. Tekrardan blok daireye geldi. İşte benim gene kurallarımın olduğu yere geldi. Kuralları açıklayabildiğimi düşünüyorum arkadaşlar. Artık burada çok fazla takılmadan bakın ben şurada C1 daire 1 mesela buradaki yazım farklıymış. Ondan sonra ne oldu arkadaşlar? Burada C1 D1 şeklinde kodu vermiş oldu. End function. Tekrardan buraya şimdi gelecek. Bunu yazdı. Şimdi devam edecek. Biz bu kodu koşturduğumuz zaman burada karşılaşmadığı için onu da şuradan göstermiş olayım. Şu else'yi de ben özellikle buraya yazdım arkadaşlar. Hani buradaki şeyler, veriler neden dolayı yazılmadığını arkadaşım görsün diye. Bunu buraya özellikle yazdırmış oldum. Hatalı veri veyahut da havuz diyorum ben buna. Çünkü ben bunu işledikçe siliyorum. Burayı işledikçe siliyorum. Burada boş olduğu için silemeyecek mesela. Öyle bir kod yazarsınız oraya. İşte eğer A sütunu boşsa silme gibisinden. Sonra A sütunu dolu olanları sileceksiniz. Burada 3-5 satır bir şey kalıyor. O 3-5 satırı da artık kontrol edeceksiniz arkadaşlar. Neden dolayı diye. Dolayısıyla bu kısmı bu şekilde yapmış olduk. Şimdi ben bunu tekrardan size şöyle göstermiş olayım. Şunu silmiş olacağım tekrar. Buranın üzerinden çok kısaca geçelim. Şimdi burada normalde ne demiştim arkadaşlar? İşte burası bizim örgümüz. Yani kurallarımızın olduğu örgü veyahut da işte kurallarımızın olduğu dizi diyebiliriz. Örgü diyebiliriz. Yani şu ifadeler varsa şunu yap gibisinden belirtmiş olduğumuz yerler. Şimdi ben bu regular expression'ı daha yeni öğrenmeye başladım.
Dolayısıyla burada arkadaşlar işte şu köşeli parantez, aslında parantez ve köşeli parantez kısmının grup olduğu, işte bakın burada yine bir grup olduğu, şurada yine bir grup olduğu, parantez içinde köşeli parantezli ve bu grubun da kurallarının şunlar olduğunu yazmıştık. Şimdi dolayısıyla burada arkadaşlar küçük bir şey olacak olursa, atıyorum A ile H arasında, burada ne yapmış oluyor? Bir daireyi almış oluyor. İşte yanında da bir harf veya bir rakam şeklinde burada bir kuralımız olmuş oldu. Örnek olarak yazacak olursak bunu. İşte A1, A2, A5 gibisinden. Şimdi burada büyük küçük harf duyarlılığını belirtmiş olduk. Burada da global false dediğimiz zaman da sadece ilk eşleşmeyi al diye biraz önce zaten söylemiştim. Şimdi burada bu kısım okunuyor. Ne diyor? Benim desenim, hani benim kuralım, benim buradaki desenim şu olacak. Bu bunun içinde geçiyorsa bunları alıp ayıklayacaksın diyoruz. Test bu normalde metin olaraktan hani vermiş olduğumuz, hani işte şunun içerisinde veya işte o açıklama satırının içerisinde metin olarak verdiğimiz ifadede benim bu kurallarıma uyan bir şey var mı yok mu ona bakıyor. Burada da re.execute'le bunu çalıştırıyor arkadaşlar. Daha sonra bu deseni çalıştırdıktan sonra eşleşmeler varsa bunları getirmiş oluyor. Şimdi bu regular expression kodu VBA'da bir SQL sorgusu gibi çalışıyor aslında. Ben bunu öyle algıladım. Eğer benim hatalarım varsa bilen arkadaşlar lütfen beni düzeltsinler. Eğer bu kodla ilk defa da karşılaştıysanız arkadaşlar, sizlerin de araştırıp bunu öğrenmenizi tavsiye ederim. Bu akşamki videoda bu kadar olsun. Eğer video hoşunuza gittiyse, kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olabilir. YouTube kanalında videonun altına yapacağınız beğeni ve yorumlarla bizlere destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.